Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık tel tel ayrılan şahane bir pastane açması tarifimle geldim. Tüm püf noktalarını videomun içerisinde bulabilirsiniz. Atlamadan izlemenizi önemli rica ediyorum. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tarifin hamuru için yoğuracağım kabın içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 paket instant maya ve 2 çorba kaşığı kadar toz şekerimi hemen içerisine ilave ettim. Eklemiş olduğum malzemelerimi spatula ile şeker ve maya eriyinceye kadar karıştırıyorum. Bu aşamada ön mayalama işlemi yapacağız. Açmalarınızın daha yumuşak ve pofidik olmalarını istiyorsanız ve eğer kuru maya da kullanacaksanız mutlaka ön mayalama işlemi yapın. Hemen üzerini kapatarak 15 dakika kadar üzeri köpük köpük olana dek bekletiyorum. 15 dakikanın sonunda çok güzel bir şekilde mayalandı. Ön mayası geldi. Hemen diğer malzemelerimi eklemeye devam ediyorum. 2 tane yumurta akı, 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ve 1 çorba kaşığı kadar da üzüm sirkesini içerisine ilave ediyorum. Dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Eklemiş olduğum malzemelerimi tekrardan karıştırdıktan sonra unumun büyük bir bölümünü içerisine ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ettikten sonra hamurum yoğunlaşana dek spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Tarif için toplamda 5,5 su bardağı kadar un kullandım. Sizlerin tarif için kullanacağınız unun miktarı ununuzun kalitesine göre, malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Ben hamurumu yoğururken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Hazırlayacağınız açmanın hamuru oldukça yumuşak, ele yapışan bir kıvamda olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi hamuru çok iyi bir şekilde yoğurdum ve toparladım. Hamur gayet yumuşak, ele yapışan bir kıvamda. Hemen üzerini kapatarak ortam sıcaklığına göre hamurun 2 katına çıkması için bekletiyorum. Hamur çok güzel bir şekilde mayalandı. Ele yapışan bir kıvamda olduğu için elimi bir miktar sıvı yağla yağladım. Yapışmaması için hemen hamurumu toparlıyorum. Bu aşamada masamı da bir miktar kadar sıvı yağla yağladım yapışmaması için. Hamuru açabildiğim kadar genişlikte açmaya başlıyorum. Katlama işlemi yapacağımız için hamuru ne kadar ince açarsanız katları o kadar da tel tel ayrılacaktır. Dikdörtgen bir boyuta gelene kadar bu şekilde açmaya devam ediyorum. Hamuru yeteri kadar büyütüp dikdörtgen boyutuna getirdikten sonra içerisine tereyağını sürüyorum. 100 gram kadar tereyağı kullandım tarif için. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz ama ben yine de tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Hamurun her tarafına gelecek şekilde özenle tereyağını sürüyorum. Bu aşamada tereyağınızın oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Daha kolay sürülebilmesi için. Tereyağının tamamını sürdükten sonra bir ucunu ortaya doğru katladım. Hemen tekrar
Kuru kalan yerlere tekrardan tereyağından sürüyorum. Diğer kalan hamurumu da tekrardan öbür hamurun üzerine katladıktan sonra hamurun yarısına gelecek şekilde yarısını tereyağla yağlayacağım ve son katlama işlemini de tamamlıyorum. Katlama işlemlerini tamamladıktan sonra hamuru dikdörtgen boyutuna gelene kadar bu şekilde açmaya devam ediyorum. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra 2 parmak genişliğinde olacak şekilde bir ruletten yardım alarak bu şekilde kesiyorum hamurların tamamını. Toplamda 11 tane açma elde ettim. Bunu tamamen tepsinizin büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Açmaların şeklini verirken her ucunu ters taraflara çevirerek bu şekilde yuvarlak bir forma getirip uçlarını birbirine yapıştırıyorum. Yapılışı inanılmaz derecede kolay ve gerçekten de çok lezzetli bir açma tarifidir. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Açmalarımın tamamının şeklini verdim. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine aldım. Tepsi mayası için üzerini temiz bir poşetle örttükten sonra hemen üzerine bir mutfak beziyle örtüyorum. En az yarım saat kadar bu şekilde bekleteceğim. Tepsi mayası oldukça önemli. Açmalarınızın daha yumuşak ve pofidik olmalarını sağlayacaktır. Yarım saatin sonunda 2 tane yumurta sarısını ayırmıştım. İçerisine 1 çorba kaşığı kadar süt ilave ettim. Fırça yardımıyla açmaların her tarafına gelecek şekilde özenle sürüyorum. Üzerlerini süslemek için mavi haşhaş tohumu ilave ettim. Dilerseniz sade olarak ya da dilerseniz çörek otu susam olarak da hazırlayabilirsiniz. Bu aşamada fırınımı önceden ayarlamıştım. 180 derece alt üst ayar fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar açmalarımı fırına gönderiyorum. Açmalarımı fırından aldım. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmışlar ve oldukça da sıcak bir aşamada şu an. Sizlere dokusunu daha yakından göstermeye çalışacağım. Gerçekten pamuk gibi tel tel ayrılan şahane bir açma tarifi hazırladım bugün. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Sizler tarifimin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.